Kooperatif nedir abi? Eski sevgili listesi bol olanlara duyurulur. Buna biz ateş tuğla diyoruz. Galiba gol oldu az önce. Yani ben mesela almak istiyorum ve ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Geçen hafta Kıbrıs'taydık biliyorsunuz. Ayağımızın tozuyla İstanbul'a geri döndük. Ama Kıbrıs serileri ve Ege turları devam edecek. Bugün sizi Türkiye'nin en karizmatik, en yakışıklı inşaat firmasının sahibiyle tanıştıracağım. Hazırsanız. Onun yaptığını şu an Türkiye'de ondan başka yapan yok. Önce sizi Erkut'la tanıştırayım. Erkut abi merhaba. Yiğit hoş geldin. Gel abi öpeyim. Şu ana kadar 120 tane ev turumuz var. Kanaldaki en yakışıklı konuklarımdan birisin. Bir numarasısın hatta. Senin bakan güzel gözünün yüzünden. Bakan Bugün Erkut abinin projelerinden bir tanesini gezeceğiz ve şu an %90'ı tamamlanmış. Ama bunlar normal bir proje değil. İstanbul'da şu an 3-4 tane daha yapımını sürdürdüğü projeleri var. Biliyorsunuz yıllardır, son 2 yıldır özellikle İstanbul'da konut fiyatları devasa şekilde arttı ve konut erişimine ulaşım zorlaştı. Ama Erkut abi dedi ki ben artık insanları ev sahibi yapacağım. Daha uygun bir şekilde ve onun yaptığı ilk projeden başlıyoruz. Abi şu an neredeyiz? Şu anda Arnavutköy'deyiz. Arnavutköy'ün Taşoluk mahallesindeyiz. Havakent'in ilk projesi burası. Havakent Feride Hanım konutları diye geçiyor. Feride Hanım'ın özelliği ne orada? Feride Hanım benim anneannem. Yaklaşık 4 sene önce vefat etti, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Onun anısı adına ben de adını yaşatmak için burayı Feride Hanım konutları koydum. Güzel bir şey olmuş aslında ya. Ben de böyle ileride belki bu tarz bir ailemin isimlerini verebileceğim bir şeyler yapabilirim belki bak. Güzel bir fikir oldu bana da. Ataerkil bir toplumdayız. Burada genelde hep erkek isimleri konulur. Benim hatta dede tarafı da müteahhit. Hep erkek dedik ki bu sefer kadınların isimlerini koyalım biraz da. Bence iyi bir değişiklik yapmışsın abi. Arkadaşlar yürürken de size konudan bahsedeceğim. Bir tane de örnek daire gezeceğiz. Toplam 4 blok vardı galiba abi. 4 blok burası 144 daire. Toplamda da 14.500 metrekare inşaat alanına sahibiz. Görüyorsunuz bakın genç iş adamları da var. İnşaat işlerinde illa böyle 50 yaşında birisi olmanıza gerek yok. Böyle bir girişim örneği de var değil mi abi? Tabii ben 26 yaşında kurdum Havakent'i. Şu anda 33 yaşındayım. Projeye doğru yürüyelim abi biraz istersen. Hala en genç yapı kooperatifi başkanıyım. Valla. Evet. Şimdi abi benim de öncelikle çok merak ettiğim konulardan bir tanesi kooperatif nedir? Ben 91'liyim. Bayağı gencim. Biz çocukken biraz televizyonlarda bunu hatırlıyoruz. Sonra anladığım kadarıyla bankalar devreye girince, mortgage sistemi girince herhalde biraz daha şey kaldı böyle. İsmi duyulamayan projeler kaldı. Kooperatif nedir abi? Kooperatifin türleri nelerdir? Biz şu an bir konut kooperatif gezeceğiz. Burası bir yapı kooperatifi. Evet. Aha. Kooperatif dediğin gibi 2002-2003 senesinden önce aslında Türkiye'de konut ediniminin en önemli faktörlerindendir. Anneannemiz, babaannemiz, teyzemiz, dayımız mutlaka ya yazlığını ya da şehirde yaşadığı konutunu kooperatif sayesinde almıştı. Kesin ya herkesin şu an Türkiye'de özellikle bizim jenerasyonda annesinde, babasının, anneannesinde bir kooperatiften yazlık almak, konut almak herkesin vardır bir dairesi. Ondan sonra 2002-2003 yıllarında Türkiye mortgage sistemi giriyor. Mortgage sistemine uzun vadeli borçlanma, düşük faizle. Bu hem tüketici hem de üretici için çok ciddi bir avantaj sağlıyor tabii. Hem üreten çünkü eskiden senetle, işte mortgage olmadan önce senetle daire alıyordun. O da en fazla 24 ay ya da inşaat süresince senetlendirebiliyordu. Bunu 10 yıla uzattığın zaman ödeme rakamları çok aşağı düştü. Müteahhit ya da üreten kısımda ne yaptı? Önünü görebildiği için daha büyük yatırımlar yapabildi. Bunlar olunca da kooperatif tabii bir tık geride kaldı. Başka kalma sebepleri de var. Kooperatif yani inşaat özellikle şimdi yapı kooperatifinden bahsediyoruz biz. Birçok kooperatif olsa da yapı kooperatifi tabii büyük meşakkatli bir iş. İnşaat yapmak meşakkatli bir iş. Zor abi ya. Kooperatif ortaklarının dinamik tutman lazım. Ödemelerin günü gününe yapması lazım. Senin o aldığın ödemeleri inşaata iyi aktarabilmen lazım. Kolay da değil. Bu dönemde birçok kişi de yoruldu kooperatifçilikten. Çünkü her şey bir hevesle başlıyor. Kervanı yolda güderiz diyorlar ama güdemiyorsun. O zaman da atıl kalıyor. Biz buna eser diyoruz. Bir eser üretiyoruz aslında inşaat yapımında. Sözleşmelerde bile eser sözleşmesi diye geçer yani. Aslında ben biraz baktım mesela videodan önce. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı resmi kurumlar. Mesela kooperatif deyince insanların bizim jenerasyon bilmez şimdi. Oturup araştırması lazım benim gibi. Bunun bir yönetim kurulu, denetim merkezi
arazi vesaire var. İnsanların bir araya gelip topluca inşaat yapıp o inşaatlardan ev sahibi olması. Kooperatifin tabii ana şeyi o. İmece diyoruz biz buna. Yani ne? Toplanarak hep beraber bir şey yapmak. Bizimki yapı kooperatifi. Dediğin gibi bir kar amacı gütmeden en az 7 kişinin kurması zorunlu olduğu 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu var. Biz ona tabiiz. Biz şu an senin yaptığın ilk projedeyiz. Markayı ne zaman kurdun abi? Biz 2016 Kasım ayında kurduk ilk kooperatifi. 2017'nin ilk çeyreğinde de ortak almaya, yani üye almaya başladık kooperatife. Bilgiyi verebilir miyim abi? Daha önceden galiba Türk Hava Yolları pilotuydu. Evet, hava yollarında çalışıyordum. Pilotlar kabinde sigara içiyor mu abi? Yok, içmiyor, yasak. Yasak, içmiyor. Daha sonra baba, dede bizim müteahhitti. Hem annem, baba tarafından. İnşaatın içinden gelen biriyim aslında. Sizi de tanıştırdım. Amcam burada, babam buradan. Aile de sağ olsun destek veriyor aile. Bizim hikayemiz havalimanının taşınmasıyla başladı. İstanbul Havalimanı'na, Atatürk Havalimanı taşınınca burası daha bakir bir bölge ve şehirden çok kopuk. Metropol şehirlerin altın kuralı nedir? Evin işine yakın olacak. Yakın olacak. Öbür türlü çile. Bazı insanlar yani İstanbul'u işiyle ev arası 3 saat ya. Zor yani. Bizler havacılarız. Havacılar için vakit çok önemlidir. Disiplinli insanlardır. Yolcu olarak da olsa öyle 3 dakika 5 dakika geç kalksın. Kaptan işte yetişecek, öyle bir şey yok. Günü gününe, saati saatine. Dünya literatürü de çünkü buna bağlı olduğu için kalkması lazım. Sen işine geç kalmayı, yağmur yağacak mı, bugün trafik olur mu, kaza olur mu riskini atamazsın. Atamazsın. Ve dinlenme saatleri, mesai saatleri çok uzundur havacıların. Yani en düşük saat 8 saat çalışır. Bazen 12-13 saat çalışıyor. Uyku onun için çok önemli. Dolayısıyla trafikte kaybedeceği vakti dinlenmede kullansa onun için de ciddi bir avantaj. Bu havalimanı taşınması, işte nereye taşınacağız, ne yapacağız, konut edinsek gibi. Aslında havacıların kooperatif tecrübesi var. Çünkü ortalama maaşın yukarısında genelde gelirleri var. Dolayısıyla İyi kazanıyorlar abi. İyi kazanıyorlar. Ya onları sorsan değil tabii, herkes şey, ama şöyle tasarruf edebiliyor. Yani kazandığının bir kısmını araba, ev ya da bir tasarruf edebiliyor. Bence en önemlisi bu. Tasarruf edebildiği için kooperatif halinde de kendilerine Ama birçok şimdi yerde... güncel Türkiye emlak sektöründe biz abi bir sürü Türkiye'de İstanbul, Kıbrıs, İzmir, Ankara proje çekiyoruz. Ben gerçekten baktığımda fiyatlar da aldı başına gitti geliri oranla. Şimdi yaptığın iş aslında müthiş bir şey. Sen tam bu dönemde, insanların ihtiyacı olduğu dönemde böyle bir projeye başlamışsın. Vallahi tebrik ediyorum abi. Teşekkür ederim. Bizim Mehmetcan'ın da bir eve ihtiyacı var abi. Çekimden sonra. bir ev vereceğiz. Oğlum sen ne kadar ballı bir adamsın ya. Valla Mehmetcan'ın ne istediği değil, eşinin ne istediği. Biz eşiyle konuşacağız. Onun işine yakın bir yerde bir konut mutlaka onlara da edindireceğiz. Rabia vallahi değerini bil. Doğru adam seçmişsin. Arkadaşlar 7. dakikaya geldiyseniz çok şanslısınız. 2 kişiye Amazon'dan hediye çeki vereceğim. 550 liralık. Çekilişe katılmanız için yorumlara 7. dakikadayım yazmanız gerekiyor. Kanala abone olmanız gerekiyor ve beni Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Önümüzdeki haftada kazanan 2 kişiyi açıklayacağım. Videonun devamında görüşürüz. Şimdi abi sizin ilk projeyi şöyle bir genel anlatalım. Toplam 4 konuttan oluşuyor. Burası 4 bloktan oluşuyor. 4 bloktan. Evet, 14.500 metrekare toplam inşaat alanımız var. 14.500 metrekarede arazi alanımız var aslında. Toplamda 15 dönüm bir arazi. Araziyi satın alıp inşaat yapıyorsunuz aslında. Evet. Biz arkadaşlar bu arada projenin girişinden açık otoparkımız vardı. Sosyal alanlara kadar geldik. Burası da sitemizin ortak havuzu. Yarı olimpik mi abi bunun? 22 metre neredeyse yarı olimpik diyebiliriz, evet. Daire tiplerimiz neler abi burada şu an? Burası dediğim gibi 144 daireden oluşuyor. 3 tip daire yaptık. Bir tanesi 65 metre brüt 1+1. Neti 55 metreye geliyor. İkincisi 118 metre brütü olan 90 metre nete gelen 2+1. Bir de 130-140 metre brütleri olan çatı dubleksleri 2+1. Aa, dubleks de var. Evet, çatı dubleksleri çatı piyes hakları olduğu için dublekse dönüştürüyoruz onları. Yani 3 tip daire diyebiliriz. Fakat bugünden sonra, yani bu üretimden sonra bir daha 1+1 üretmemeye karar verdik. Bundan sonraki tüm üretimlerimiz 2+1, 3+1 ve 4+1 Bekarlar ne yapacak? Bekarlar 2+1 alacak. Fazla kazansın 2+1 alsın o zaman. Biraz daha tasarruf etsin. Eninde sonunda evlenmeyecek mi zaten? ya Alsın evlenecek. 2+1. Evlenmese de, evlenmek bir zaruret olmasa da annesi babası geldiğinde, bir misafiri geldiğinde, ne bileyim bir Şuradan geçebiliriz abi. köyünden bir peynire bir şey, turşusu geliyor. Onu koyacak bir yeri olsun. Bizim şey olsun. kültürde şey var abi. Kesinlikle yani ekstradan bir tane oda istiyorlar. Çünkü benim annem babam kesin bende kalmaya gelir. Yurt dışından misafirim gelir, arkadaşım gelir. Bir oda mutlaka, ya da giyinme odası yapabilir, çalışma odası yapabilir. Ya burası İstanbul. Burada İstanbul'da yaşayıp da yurt dışından veya yurt içinden misafirin gelmeme ihtimalin yok zaten bir Sıfır. şekilde. Daha ferah kullanım alanları oluyor. Abi dış cephelerine bayıldım bu arada. Tuğla, ama sen ne demiştin şunlar için? Buna biz ateş tuğla diyoruz. Orijinal bildiğimiz tuğla. Şey gibi böyle bir Hollanda, Amsterdam Amsterdam'da çok, Hollanda, Londra özellikle. çok, Manchester'da çok fazla, Boston'da çok görmüşüm. Isı izolasyonu sağlıyor mu abi bunlar? Tabii bunlar şimdi doğal ateşte pişerek şey alıyor, normal tuğla gibi. Yazın serin tutar, kışın
sıcak tutar. İkinci bir özelliği, şimdi badana boya bütün binalar yılda 2 kere yeniliyor. Böyle bir şeyin yok. Bir tane tuğla kırılırsa çıkıp yenisini koyarsın. Bakım maliyeti çok az ve çok estetik görünüyor. Yıllar da geçse, şimdi ben hiç sıra gittim, 50 yıllık bina aynı böyle Aynen, değil mi? Güncelliğini koruyor. Aslında sağlıklı da diyebilir miyiz abi ya? Sağlıklı tabii. Şöyle, bu pahalı bir malzeme, ucuz bir malzeme değil. Herkes kullanmıyor, kullanmak istemiyor. Ama yine dediğim gibi biz havayolu camiasından geldiğimiz için bazı standartlarımız var. Dünyayı gezen, gören, yenilikleri bilen insanlarız. Bunları biz uygulamazsak ayıp olur Ayıp yani. olur. O yüzden elimizden geldiği kadar... Lokasyon en olarak iyisini- abi bugün Zekeraköy'den çıkıp geldik. 20-25 dakikada geldik bölgeye. Havalimanına inanılmaz yakın. Devamlı çünkü uçuş da görünüyor buradan. Havalimanına bir 6 dakika 7 dakika. Havalimanına tam 6,5 kilometre mesafedeyiz. Buradan, arabadan, otoparkından çıkıp havalimanında otoparka park etmen tam olarak 12 dakika sürüyor. İstiyorsan deneriz de. Valla. Biz birkaç kere denedik. Yalnız İstanbul yani- Havalimanı çok büyük ya abi. Otoparktan içeriye giriş çok uzun ya. Gerçi sen havacı olduğun için zamanında biliyorsundur nereden nereye park edileceğini. Onların daha uzak esas şeyleri normal personelden. Ama 12 dakikada işinden evine varmış veyahut da dönüşte gelmiş oluyorsun. Trafik sorunu çekmiyorsun. Şimdi metro hatlarımız geliyor. 1 kilometre kuzeyimizde, 500-600 metrede güneyimizde 2 tane metro hattının giriş ve çıkışları var. Oradan da bir durak sonra zaten Ben bir havalimanındasın. şey diyeceğim abi. Pandemiden sonra zaten evden çalışma çoğaldı. Şehrin içerisinde ev kiralamak mümkün değil. Artık mesela Antalya'dan İstanbul'a gelen yabancılar var. Antalya pahalı diye. Düşün yani Antalya bile uçmuş vaziyette. İstanbul içinde de artık mesela kira fiyatları 3'e 4'e katladığı için insanların hem İstanbul'da kalıp hem de İstanbul'a çalışıyorsa, İstanbul'dan vazgeçemiyorsa İstanbul'da yaşaması gerekiyor. Sen tam bu yerde devreye giriyorsun aslında. Şu an satışlar devam ediyor mu burada? Burada hiç satışımız yok. Hatta satış tamamlanalı bir seneyi geçti. Oho. Niye geç çağırdın beni ya? Muhtemelen bu video yayınlandığında burada yaşam başlamış olacak. Şu anda sadece BEDAŞ'tan elektriği bekliyorduk, abonelik olsun. Çok geç çağırdın abi ya. İnşaat yerimiz var. Taşoluk 2 var, Tuzla var, Sancaktepe. Ha, devam eden projeler Tabii, var. devam eden bir sürü O, proje iyi abi var. o zaman O yüzden ya. bir şekilde. Bizde şöyle bir kültür var ama Türkiye'de bitince almaya çok daha yakınlar. Bitince de kalmıyor ya da fiyatı hiç aynı olmuyor. Burada biz bir artı birleri yaklaşık 350-400 bin bandında teslim ettik. Şu anda 1 milyon 700, 1 milyon 800 bin TL gibi rakamlar ediyor. 2 artı birler de hatta yaklaşık 650 bin Şimdi bandında. senin diğer projelere de çok fazla Destek. talep olacak. Aynı sıkıntıyı yine yaşıyoruz. Senin daha fazla proje yapman lazım. Ben sana söyleyeyim. Arazi bulamıyorsun. İnşaat yapması çok kolay. Arazi geliştirmesi uzun sürüyor. Biz ya kat karşılığı alıyoruz ya satın alıyoruz araziyi. Aldığım bir yeri pazarda 2 sene sürdü. Ondan sonra Üf. alabildik. Hiç kolay değil. Bazı arazilerde sorun oluyor. Onları Sen temizliyorsun. pazarla beni götür. Ben onları ikna Pazarlar ederim. mısın? Sen ilk bir dene. Baktım olmuyor. Yiğit'cim gel. O zaman daireye geçelim abi. Kaç oda gezeceğiz? 2 artı 1 bakalım. Bir tane de 1 artı 1 bakalım. Okey. İkisini de görmüş olalım. Biz. Satıldı mı onlar da? Hiç dairemiz yok. Arkadaşlar şimdi örnek daireye geçiyoruz. Orada görüşürüz. Arkadaşlar birinci kata geldik değil mi abi? Burası birinci kat. Birinci kat. Toplam 4 kat vardı. 4 katlı, her katta 8 dairemiz mevcut. Şimdi 2 artı 1, bir de 1 artı 1 daire gezeceğiz. Örnek daire değil, yani size örnek daire çünkü satılmışlar. Ev sahipleri bir hafta 2 hafta sonra yerleşecek. Bu video yayınlandığında yerleşmiş ve yaşamaya başlamış olurlar. Yeni ev sahiplerine hayırlı olsun bu arada. Kusura bakmayın siz girmeden biz giriyoruz. 2 artı 1 ile başlayalım gezmeye. Vestiyer var abi hemen girişte. Girişte vestiyerle hol karşılıyor bizi. Aha, ayakkabılığımız var. Hem ayakkabılık hem eşyaların. Bu kapılar ne oluyor abi? Normal çelik kapı değil mi? Çelik kapı. Amerikan. Aha, Amerikan çelik kapı. İyidir, kalitelidir yani. Görüntülü diyafonumuz var hemen girer girmez. Buradan da aşağıdan Şöyle göstereyim size arkadaşlar. kimin gelip kimin ziyaret ettiğini veya Sevmediğin birisi geldiyse mesela burada hemen meşgule basıyorsun. Buradan, eski sevgilin geldi abi. Zaten güvenlik almasın. Güvenlik var. Önce güvenlik Güzel tabii gibi. arıyor. Ona hiç şey yapmıyorsun. Bir de bir turda aşağı apartman kapısında yeniden ikinci güvenliğimizi. Eski sevgili listesi bol olanlara duyurulur. Güvenliğe bir liste bırakıyorsun abi. Güvenliğe diyorsun ki bu kişiler geldiğinde alma. Girişte bir 2 artılarımız 2 banyolu. evet misafir banyomuz, duş Ama, yok, tuvaletimiz var. Tuvalet ve lavabo. Burada şey de var abi, çamaşır makinesi. makinesinin kullanım yeri de ve üstünde de ardiye gibi. RD gibi havalandırmamız var arkadaşlar. Gayet güzel. Büyük bir tuvalet. Normalde bazı gezdiğimiz rezidanslarda bu ortak misafir tuvaletini gerçekten çok küçük yapıyorlar. Ya olabildiğince ferah daire kullanımlarına dikkat ediyoruz. Biz müteahhit değiliz aslında. Kooperatifin bir avantajı da o. Metraj satmıyoruz yani. Daha ferah tutmaya çalışıyoruz. Evet. Yaşanabilir alanlar yaratmak daha... O yüzden ben de müteahhit demedim çünkü siz direkt bir inşaat firmasısınız abi. Tabii. Hani Konut müteahhit biraz daha üreticisi. konut üreticisi de. Bunu kâr amacıyla yapmadığımız için, cebimize kalacak bir para da olmadığı için maksimum verimliliği inşaatın veya
veya işte üretimin verimliliğinde kullanıyorsun. Müteahhitin amacı metrekareye daha fazla insan sığdırmak aslında. Daha fazladır. Esas amacı şudur müteahhitin. Tüccarın belli bir sermaye ise bu sermayeyi arttırarak devam ettirmek. O da en doğal hakkı tabii. Bizim ama böyle bir şeyimiz yok. O sermaye arttırımı senin cebine kalıyor. Hem ucuza konut sahibi olmuş oluyorsun işte bu sefer hem de düşük taksitli. Evet, Yani güzel. düşük peşinatta ev sahibi olmuş oluyorsun. Şimdi salon kısmına geldik. Salon ve mutfak bir arada arkadaşlar. Açık mutfağımız var. Bütün dairelerde açık mutfak mı abi? Evet, bu projede bütün daireler açık. Buradan da yine döndük. Bundan sonraki ürettiğimiz tüm mutfaklar kapalı mutfağa döndük. Aslında ama açık mutfak artık çok zaten moda ama tercih eden de var. değil mi? Bizim buradaki esas aldığımız kişiler ev hanımları. Hanımlar daha çok kapalı mutfak seviyor. Nedeni dağınık görünmesin, koku gidip gelmesin. Ya yine mesela açık aldığında da bunun mimari çözümleri var. Mesela yeni modalarda sürgü kapı yapıp Biz kapatabilirsin. bunu o amaçla yaptık. Esasında tam iyi değindin. Yani gerekli durumda bir Sürgü sürgüyle kapı. veyahut da kapıyla kapatıp Burası buzdolabı alanımız abi. Buzdolabı alanı. Oraya bulaşık makinesi Bulaşık makinesi. gelecek. Ankastre setimiz. İçinde veriyorsun değil mi? Evet, buzdolabı ve çamaşır makinesinde. Ankastreler bu projede sanırım Beko marka abi. Beko kullandık. Beko'dan çok memnunuz ya. Kendim de Beko kullanıyorum açıkçası. Salon kaç metrekare abi? Bu salon mutfağı da dahil edersek 35 metrekare. Yaklaşık bir 5 metre mutfağı dahil etmezsek 20-28 metre salonumuz. Ben daireyi alsam şuraya bir şey yaparım abi, böyle bir bar standı yapabilirim. Tam o alana bırakılmış gibi. Bazı özel dairelerde biz görmeye başladık. Böyle bar yapıyor. Buraya Aha. kadar uzatıyor. O Amerikan ada mutfak Hem gibi ada yapıyor. mutfak hem buraya da bar sandalyesi koyuyor. Bu da mantıklı. Alanda oldukça geniş bir yer sağlamış. Bazıları da şöyle yapabilir. Mutfak mobilyası koymak için buraya bir dolap koyabilir. Eşyalarını yine. Fazla çeyizi olanlar efendime söyleyeyim. Burada dev bir bu arada halı saha var abi. Bunu da mı siz yaptınız? Futbol sahasında biz yaptık. Spora destek verme amacıyla. Şaka bir yana Arnavutköy Belediyesi'nin sahası burası. Profesyonel bir sahadır. Kondisyonuna güvenen varsa 11-11 maç yapabilir. Yapabiliriz. Ben yapabileceğimi zannetmiyorum. Sen spor yapıyor musun abi? Spor yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bunlar normal PVC abi herhalde. Birinci kalite PVC'dir. Evet. Böyle açtığın PVC gibi duvardan. balkon gibi oluyor aslında. Yere kadar da indiği için cam çok ferah bir daireye hava katıyor muhakkak. Buraların ısıtması nasıl abi dairelerin? Isı pay ölçer yaptık biz Aha, burada. petekle. Petekle ısı pay ölçer. Her ay kullandığın kadarını ölçüyor site yönetimi. Sana fatura ediyor. Yine bundan sonraki tüm projeleri yerden ısıtmaya geçtik. Yerden ısıtma çok daha sağlıklı. Daha homojen dağılıyor abi. Buradan girince iki odaya dağılıyoruz ve yine bir banyo ile karşılaşıyoruz. Buranın da aslında şöyle bir özelliği var. Yaşam alanından burayı kapattığın anda giyinme odası, misafir odası olarak bölebiliyorsun. Şimdi burada iki oda var. Ortak bir tane de banyo var. İki odanın metrekaresi aynı mı abi? Aynı değil. Burası master bedroom dediler. Yani büyük ana 15-15,5 metre gelir. Burası. Burası ikinci oda 12-12,5 metrede. Arkadaşlar gelin bir bakalım odalara. 10 metrenin altında oda yapmıyoruz. Abi Londra'da mıyım, Amsterdam'da mıyım, İstanbul'da mıyım belli değil. Şu görüntüye bak. Evet, buradan güzel görünüyor. Diğer projelerde de bu dış cepheyi kullanacağım mı? Kullanacağız. Bizim mimarla geçen İngiltere'ye gittik. Ödül aldık. Londra'da Property Awards'ta tasarım ödülü aldık. Bu tasarım ödülünü gezerken Londra'da orası tabii çok tuğla kaplama. Bak diyorum ne güzel o da tuğla kaplama şu da. Ya zaten dedi senin tuğla kaplamayla aranda özel bir bağ var. Ben çok seviyorum. Hoşuma gidiyor yani. O yüzden Bence güzel bir... mutlaka çizimlerde de mimarımız çok iyidir. Uluslararası ödül almış bir mimar sonuçta. Vallahi elinize sağlık, güzel proje olmuş. Keşke burada da şu an satılık daire olsaydı. Ama olmayanlar için diğer projeleri o zaman. Yani şöyle biz yapsat müteahhit değiliz. Hani bu noktaya geldiğinde inşaat çoktan bitmiş Bu oldu. alanda yani bu bölgede ikinci bir projem var mı? Var. Kadraj alır mı? Tam karşımızda bak şu. Ha. Karşıda bir sütunlar göreceksin böyle oyulmuş. Gördüm. Orası Taşoluk 2 projemiz. Yan yana yatay. Şu anda kaba inşaat vaziyetinde. Orada satış var mı? Projemizde evet oradan alabilirler. Şu anda Ben bir çok kendim... az kaldı. Devir hakkı oluyor bizde. Tokyo emlak konut gibi aslında. Baştan girdin, bir peşinat ödedin. Sonra devir et, yani karla devir edebiliyorsun. Satabiliyorsun daireni. Arkadaşlar bu arada koç bağırıyor, hem çocuk oyuncular var. Galiba gol oldu az önce. Ya bu bile bir ihtiyaç. Çocuğunu spora yazdırıyorsun. Terini atıyor, stresini atıyor. Çocuğum orada oynasa, golü atamazsa, kötü oynarsa eve almam onu. Kapıyı kilitlerim. Arkadaşlar 2+1 daireyi gördük. Şimdi de 1+1 görüyoruz. Mesela ben burayı aldım. Taşınmaktan vazgeçtim. Dedim ki kiraya vermek istiyorum. 2+1'i ne kadara kiraya veririm bu bölgede? Aslında güzel bir şey dedi. 0-1 daire burası çünkü. Hava kent olarak site yönetimi de zaten otomatik olarak 2 sene bizde. Çünkü eksikler veya da arızalar çıktığında yapılsın diye. Kiralama ve satışa da biz bakıyoruz. Sitenin ahenkini, kalitesini korumak amacıyla. Kiracıyı seçiyorsun aslında. Seçiyoruz. İyi. Dışarıdan pek kişi almak istemiyoruz. Onu açık söyleyeyim. 1+1'leri 6500 TL gibi bugün aylık kirası. 2+1'lerde Ondan aşağı değildir. 19,5 9500 TL 10.000 TL
katına cephesine göre değişiyor. Şimdi işte o da bir iki tane kiralandı hatta. Hadi ya. Önümüzdeki hafta başlayacaklar oturmaya. Arkadaşlar kiralamak için de düşünebilirsiniz şu anda. Tapular hazır. Tapular sahiplerinde artık. Gitti. Bizim üstümüzde hiç tapu kalmadı. Keşke Ama kalmadı. şu diğer projeleri hemen gidip çekelim abi ya. O zaman şey yapalım. Aşağı inelim abi. Oradan da Erkut abilerin ofise gidelim. Şirkette yeni projelere bakalım arkadaşlar. Aşağıda görüşürüz. Bu arada haftaya teslimler var. Dış cephede de tamamlanan şeyler var. Devam ediyor abi galiba. Makyajlıyoruz yani aslında. İnşaata oturum başladıktan sonra 1-2 ay daha biz buradayız. Eksikler bitmeyecek, taşınma süreçleri şeyler. Şimdi abi çok güncel bir konudan bahsedeceğim sana. Biliyorsun bir 3 hafta önce İstanbul'da 6 şiddetinde bir deprem oldu ve yıllardır konuşulan bir deprem konusu var. Ben Zekeriyaköy'de, popom biraz rahatta. Deprem bölgesinden uzaktayım. İstanbul'a haritaya baktığımızda arkadaşlar siz de görmüşsünüzdür böyle sahil hattı biraz daha depremde riskli bölgeler olarak görünüyor. Burası nasıl o konuda? Arnavutköy İstanbul için deprem bölgesinin 3. sınıf bölgesi diye geçiyor. Yani 1. sınıf en tehlikeli, 2. sınıf orta tehlike, 3. sınıf aslında en düşük tehlikelerden bir tanesi. Hem zemin kaya zemin olduğu için denize yakın değil. Aslında Zekeriyaköy hattında bizim. Kuzey hattındayız. Zekeriyaköy ile Arnavutköy'ü ayıran aslında orman. Orman, kaya hattındayız aslında, taş hattındayız ama sahile yakınlar biraz sıkıntılı gibi. Sahil daha sıkıntılı çünkü deprem olduğu zaman o toprak sulu hale geliyor. Az katlı olması, zeminin ona uygun olması, bölge bize avantaj sağlıyor muhakkak. Arkadaşlar şimdi ofise geçiyoruz. Artık benim de ilk defa hayatta öğreneceğim. Şu an 30 yaşındayım. Binlerce ev çektik. Konut sektöründeyim 8 yıldır. İlk defa bu tarz bir ev sahibi olmanın ayrıntılarını öğreneceğiz ve diğer projelerine göz atacağız. Şimdi Erkut abilerin genel merkezine gidiyoruz. Şirket ofisine. Orada görüşürüz. Abi ofisiniz yakınmış. Şimdi yakın Basın Ekspres yolunda ofisimiz. Kaç senedir buradasınız? Yaklaşık 5 senedir aynı yerdeyiz. Genel merkez olarak burayı kullanıyoruz. Hem muhasebe, yönetim, ondan sonra burada. Gel sana biraz maketlerimizi. Olur abi. sonra Almak ofisini isteyenler de göstereyim. önce buraya geliyor yani. Buraya da gelebilir. Tabii satış ofisi gibi proje bazlı mesela Tuzla'da yerimiz var. Tuzla daha uzak olduğu için oradan da direkt arkadaşlarımız işlemleri yapıyor. Tanıdık geldi mi sana? Bu bugün gittiğimiz ilk proje Feride Hanım. Evet, Feride Hanım konutları. 144 tane bitirdiğimiz. Maketin aynısını yapabildiysek bizim Birebir aynı abi ya. Otoparkta başladık. aynı giriş orada. Sohbet ederek geldik. Havuzumuzun yeri aynı, çocuk oyun alanı aynı, yürüyüş alanlarımız aynı. Tamamıydı. Makette bile dış cepheyi aynı yapmışsın abi. Evet, Masraflar söz verdiğinde kaçmasın. yapacaksın. Şimdi Aynı burada bizim şekilde dairemiz kalmadı malum. tamamladığımız projemiz. Diğer projeleri hatırlıyorsan karşıda sana demiştim ki bak ileride bir inşaata başladık, tasarım ödülü aldık diye. Bu da Taşoluk 2 projemiz. O ne tasarım ödülüydü abi? Bu İngiltere'de Property Awards var. Uluslararası mimari ödüllerin verildiği bir ödül projesi. Bu diğerine göre biraz daha farklı bir yapıda. 1+1 yoktu bunda. Hep 2+1, 3+1. 2 ve 3+1 var. Tabii çok şeyler de öğrendik. Burada artık giriş katlarında bahçe kullanım, peyzaj alanları. Balkonlu daireler var bunda. Tüm dairelerimiz balkonlu. Ha. Evet, hiç balkonsuz daire yok. Bütün güzel. dairelerin hepsi ön cepheye bakıyor. Burası 123 daire. Bir 500 metrekarede ön tarafta dükkanımız mevcut. Yine havuzumuz var. Yine havuzumuz, kapalı otoparkımız, her daireye birer adet. Buradan giriyoruz hemen. Bunları ne zaman Arkadan teslim buraya giriş edeceksiniz var. abi? Yani şu anda inşaata başladı. Kaba inşaat aşamasında. 18 ayla 20 ay arasında Hiçbir şey. teslimatını yapmış olacağız. Normalde genelde inşaatları böyle rötarlı bir şey 3-4 yıllık veriyorlar. Sen hızlısın. Hızlı inşaat bitmezse hem bize zarar ediyor hem alana zarar ediyor. Bir an önce bitirip Aslında hem alıcı için hem de senin için, kooperatif için bekleyen mantıklı. inşaat hiç yararlı bir Yararlı şey değil. değil. O bizim Haratçı projemiz. Yine Arnavutköy'de Haratçı'da bir 15 dönüm arazimiz var. Taşoluk 2 projemizin akabinde 150 dairelik. Burası da 2 ve 3+1'den oluşuyor. Yine 1+1 yok. Balkonlu. Hepsi yine balkonlu, hepsi ön cepheye bakıyor. Açık havuzlu, kapalı otopark. Yine bak gördüğün gibi şurada bölgeden giriyorsun. Kapalı otoparklar aşağı. Peyzaj alanlarını da bayağı geniş tutuyorsun abi gördüğüm. Geniş tutuyoruz. Yeşilliği seviyorsunuz efendim. Ya çok güzel değil mi işte? Böyle Bence de. olması lazım. Yaşam Basket alanı. kortumuz var burada yine. Basket Açık kortu otopark var. Açık otopark. Kapalı otopark yine bunda mevcut. Bunda satış var mı şu an başladı mı? Bunda var. Haratçı projemizde de, Taşoluk 2 projemizde de, Sancaktepe projemizde de, Tuzla projemizde de mevcut. O zaman abi sizin ofise geçip şeyi konuşalım ya. Yani ben mesela almak istiyorum ve ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Sana bir daire vereyim şimdi. Bir Olur çay abi. içe bir tane de daire verelim sana. Diğer şehirlerde yapmayı düşünüyor musun abi ileride? Düşünüyoruz. Şu anda havalimanı bölgesindeyiz. Yeniden hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk abi. Ben daha önce ofisine gelmiştim ama bugün daha detaylı inceledim. Erkut abinin ofisinde inanılmaz güzel tablolar var. Şu tabloyu bir anlatır mısın abi? O Bunu... Çağatay Odabaş çok değerli bir ressamın tablosu. Ben birlikte oturup karar vermiştik o zaman. Follow the Rabbit diyoruz buna. Alice Harikalar Diyarı'nda geçiyor. Tavşan bereket midir abi? Tavşan berekettir tabi. Alice yol ayrımına düşüyor orada hikayesinde. Tavşana diyor ki nereden gitmem gerekiyor? O da diyor ki tavşan hangi yola gittiğini
değerini bilmiyorsan nereden gittiğinin önemi yoktur. Aslında hepimizin hayatında çok önemli bir. Hayat tercihlerden ibaret. Evet. Her film karesinden sadece bir tane yapıyor. Asla bir daha yapmıyor. Çok değerli dediğim gibi bir ressam. Arkadaşlar tanesi 10.000 dolar. Video bitince çıkınca alacağız abi. Kusura bakma. Bu da değişik bir İstanbul. O Devrim Erbil tablosu. Yani Devrim Hoca galiba şu anda yaşayan en değerli Türk ressamı. Çok değerli bir tablo. Bize emanet etti diyelim yani. Bunun değeri ne kadar abi? Onun değeri paha biçilemez. Paha biçilemez. Yani Devrim Bey'in gerçekten bir orijinal tablosuna sahip olmak parayla ölçülecek bir şey değil. Evet, öğrenemeyeceğim. Satın alma da demiyoruz biz buna zaten. Emanet. Emanet. Zamanı gelince belki biz de başkalarına bu emaneti verip devam ettireceğiz. Sanat iyidir, sanat güzeldir. İnşaat da bir sanattır. Bunu Bence de. söyledim. Yaşam alanı Biz tasarlıyorsun eser abi ya. üretiyoruz, eser yaratıyoruz aslında. O yüzden estetik bakmaya çalışıyoruz olabildiğince. Şimdi arkadaşlar merak ediyorsunuz. Ben de inanılmaz merak ediyorum. Daha önceden normalde ev almak nasıldı? Bir proje ekibine gidiyorsunuz. Ben bu daire satın almak istiyorum. Yerinizi ayırtıyorsunuz. Kaporanızı veriyorsunuz. Ya da ikinci el bir konut alacaksınız. Bankaya gidiyorsun, kredi çekiyorsun. Ama bir kooperatif kuruluşundan daire satın almak, yer ayırtmak nasıl oluyor? Şimdi onu öğreneceğiz. Nereye geleyim abi? Hemen gel karşıya. Elimden Kasamız da geldiği burada abi. kadar. Sattık mı parayı oraya yüklüyoruz. Sattık mı? Yok ya, o biraz daha evrak kasası gibi. Para pek tutamıyor. Canın sıkıldı mı dart oynuyorsun. Canım sıkıldı mı? O gün kimi hedef koyduysak resme atış yapıyoruz biraz. Şimdi abi Erkut Bey, ben videoyu da izledim ama sizin tanıttığınız projede sanırım yer kalmamış. Taşoluk 2 projesinden yer satın almak istiyorum. 2+1 kuzey cephe, ikinci kat veya üçüncü kat bir daire satın almak istiyorum. Fiyatı ne kadar? Şimdi fiyattan ziyade kooperatif satış vaadi sözleşmesi daire satmaz aslında. Üretim maliyeti neyse üretir. Kooperatif ortaklarına pay ederek ben bunu bu rakamı ürettim. Fiyatını en son belirliyor. Bir fiyat satış üstüne gitmiyoruz ama tabii ki öngörülerimiz var veyahut da kooperatife gelen kaça biter dediğinde işte arazinin satın alım fiyatı, güncel inşaat maliyetlerinin endekslerini takip ediyoruz. Kaç metrekare inşaata ne lazım olacağını hesaplıyoruz. 3 aşağı 5 yukarı bunu çok afaki bir enflasyonda da dolar artış olmazsa tutturuyoruz. Bugün 2+1 90 metre fiyatı yaklaşık 2-2,5 milyon TL inşaat maliyeti var. Arsa payı dahil. Anladığım kadarıyla abi aslında kooperatife gelip üye olduktan sonra sanırım bir yönetim kuruluna dilekçeyle üye olunuyor. Ben aslında inşaata ortak olmuş gibi mi oluyorum yani böyle hani beraber yapıyoruz. Daire yani. bazlı, evet Daire beraber yapıyoruz. Bir fon Diyoruz gibi ki, böyle. Yani 100 daire diye planladığımızda işte Taşoluk 2 projesi 100 daire, 100 tane ortak buluyoruz biz oraya. Herkes belli bir peşinat koyuyor. Daire tipleri belli tabii. Belli dediğimde onu da netleştirelim. 2+1 için şu anda 900 bin TL, 3+1 için 1 milyon TL, 4+1 için de 1 milyon 100 bin TL peşinat alıyoruz. Peşinat. Akabininde aylık 18 bin TL 2+1 için, 20 bin TL 3+1 için, 22 bin TL de 4+1 için taksitlendiriyoruz. Ne kadar süreyle abi? Yaklaşık 24 ay sürüyor bu taksitlendirme. Aslında faizsiz oluyor gibi. Tabii biz bir faiz kuruluşu değiliz. Senetle veya başka türlü ödeme seçeneğimiz de yok. Görüş itibariyle mesela faiz kullanmak istemeyen insanlar da aslında sizden böyle rahatlıkla ev Bizden alabilir. alabilir. Biz bunun yanında bazı ödeme sistemleriyle entegreyiz. O ödeme sistemlerinden faizsiz alabilir. Katılım bankalarıyla anlaşmalarımız var. Katılım bankasından geri kalan tutarı veya peşinatı yani garantör olduğu bazı projelerimiz de var. Oradan gidip kalan tutarı da şimdi inşaat %70'e gelmeden normalde bankalar konut kredisi kullandırmıyor. Fakat anlaşmalı banka proje finansmanı olduğu zaman çok daha öncesinde su basman seviyesi dediğimiz konut kredisi kullanıp geri kalan tutarı bankaya uzun vadeli 120 aya varan Borçlanıyorlar. Bu ödeyebiliyor. son 20 yılın trendi Türkiye'de ama şu anda banka faizleri de çok yüksek olduğu için Faiz ev fiyatları da yüksek. çok yüksek olduğu için. Ev fiyatı çok yüksek değil bence. Bugün hatta ev fiyatları düşük. Tersten bakmak lazım. Gelirlerimiz maalesef az. Döviz yüksek. Döviz yüksek. Çünkü biz her gün bakıyoruz beton, ondan sonra demir, çimento ya da medefenin fiyatlarına dolar bazlı. Ben 2+1 almaya karar verdim. 1 milyon TL. Peşinat 900 bin getiriyorum. TL peşinat alıyoruz. Daha sonra senden 4 tane resim, ikametgah, nüfus cüzdanı fotokopisi istiyoruz. Bir kişi bizden en fazla 2 daire alabilir. Daha fazla alamaz. Nedenini sorarsak tabana yayıyoruz maliyeti ve sistemi. Çünkü sen gelip 20 daire alıp sonra vazgeç ya da iptal edersen finansal sistem çökme ihtimali, yeni müşteri bulma arayışı olabilir. Bir de şöyle olabilir. 100 konutluk dairede ben gelip 50 daire alırsam ileride satış fiyatlarını piyasayı ben belirlerim Tabii bu sefer de. konut fiyatını Tekelleşme olur. hem tekelleşme oluyor hem de yönetim sana Yönetim, geçiyor. evet. İkincisi manevi bir huzuru da var bizim Mantıklı. istediğimizin. Bu kalitede, bu fiyata başka yerde pek ev sahibi olamayacağını artık özellikle bitirdiğimiz projeden sonra anlamış olduk. Aslında 24 ay taksit yapıyor olmanız sen diyorsun ki ben zaten 24 ayda projeyi teslim edeceğim. İnşaat süresince, inşaatın altın kuralı şudur zaten. 1/3'ü peşin, 1/3'ü yolda. 1/3 de inşaat bittiğinde son 1/3'ü alması lazım müteahhit. En sağlıklı finans yöntemi hemen hemen bütün müteahhitler aynı sistemi işler.
yapmışlar. E-Devlet sistemi var kooperatifte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olduğu için. Oradan da sisteme sizin girişlerinizi yapıyoruz, kooperatif ortak olan insanlar. Oradan girip kooperatifin mali durumu ne, genel kurul durumu ne, başka diğer ortaklar kimler, nerelerde ne inşaat yapıyor. Her Aslında şey şeffaf. bir şekilde onu da takip edebiliyor. 6 ayda bir, ilk yılın 6 ayında genel kurul yapma zorunluluğumuz var sistem olarak. Bu genel kurulda bütün ortaklar gelebiliyor. Hem geçtiğimiz yılın mali bütçesini hem geçtiğimiz yılın inşaatsal yaptığımız şeylerin bütçesini ve planlarını anlatıyor. Rapor veriyor. Hatta genel kuruldan geçiriliyor oylanarak. 1 milyon lira getirdim. Belgelerimi getirdim. Kayıt oldum. Sonra aydan aya kooperatifin hesabına bu ödemeyi yapıyorum. Tabii biz elden para alışverişi kesinlikle yapmıyoruz. Senet veya o tip bir alışverişimiz de yok. 24 ay sonra Taşoluk 2'deyim. Daire teslimi zamanı geldi. Daire tapusunu o zaman alıyorum galiba. Tabii yani inşaat bitimine yakın artık nihai hak edişler ve inşaat üretimi bittiyse sonuçta biz onun bütün maliyetini yekün olarak toparlayıp metraj olarak size fatura ediyoruz. Abi Yani diyoruz ki biz bu inşaat toplamda 100 milyona yaptık. Sen de bu 100 ortaktan bir ortaksın. Sana 1 milyon düştü. Sen 1 milyon ödemiştin bize. Al bu faturanı. Bu inşaatın faturası. Bu da tapun. Sonra geliyorsun kooperatiften ilişkini de kesiyoruz senin. Normal hayatına artık mülkiyet tapununuza devam Yani ediyorsun. 2 yıl boyunca aylık uygun ödemelerle banka bilmem ne derdiyle uğraşmadan. Şimdi insanlar çekiniyor. Ben de mesela merak ediyorum kooperatifine. Bizim hep çocuklukta ana kanallarda duyduğumuz şeylerdi. Şimdi tam anlamıyla mesela öğrenmiş oldum. 2 yıl sonra aldım daireyi. 2,5 milyon TL'ye İstanbul'da daire sahibi olup o gün geldim. Oturmayacağım ya ben şehir dışına taşınıyorum deyip kiraya veririm. 10 bin liraya 15 bin liraya belki. Ya da o zamanın piyasası belki 4-5 milyon lira olacak. 6 milyon liraya satabilirim de. Ve çok iyi. İnsanın metropol şehirlerde başını sokacağı bir ev olması önemli. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Dünyanın neresi olsun metropol şehirde evin varsa asgari ücretle bile geçinirsin. Evin yoksa 3 tane asgari ücret sana yetmez. Şu an İstanbul'daki en büyük problemlerden biri. Çünkü kira fiyatları 2 senede bile çok yükseldiği için artık hani ya kira ödemeyeyim de ev sahibi olayım de diyemiyor bu kadar kira ödeyeceğimi. Çünkü faizler de yüksek. Ama şimdi mesela Havakent'te çok rahat Anadolu yakasında, Avrupa yakasında da proje sahibi olabilir. İşin esas ev mantığı sahibi. bizi müteahhit firmadan, şimdi müteahhitlik kötü değil, iyi bir konut edinim şekli. Kooperatif de öyle aynı şekilde. Bizim maliyetsel enflasyonun çok arttığı dönemlerde şu anda işte %85'lerde enflasyon. Şimdi bir tüccar sonuçta bir para bağlıyor. O paranın da en az enflasyon getirisi kadar gelirini bekliyor. Biz bu geliri beklemiyoruz. Tam tersi o %80-60 ya da enflasyon neyse o kadar oran senin cebine kalıyor direkt. Bu tüketiciye işte enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde çok büyük maddi avantaj sağlıyor. Tabii. Şimdi abi ilk projenizi tamamladınız. Orada da yer kalmadı. Taşoluk 2 başladı. Orada satışlar devam ediyor. Çeşitli yerlerde var. Şu an anladığım kadarıyla 3-4 tane İstanbul'da. Şu an aktifte 3 tane Üç tane inşaatımız yerimiz var. Taşoluk 2, Tuzla, Aydınlı'da ve Sancaktepe, Samandıra'da kontrolü. Yine havalimanı çevresinde devam. Sabiha'ya yakın. Tabii Tuzla projemiz Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2 kilometre mesafede. Sancaktepe'de 7-8 kilometre mesafede. 3 tane proje götürüyoruz. Abi bence daha devam et. Bol bol yap. İnsanların konuta ihtiyacı var Şimdi ya. sana inşaatta İzmir'de de yap. anlattık. Bizim bir hikayemiz havalimanına ihtiyacını karşılamakta ama bu konut krizi, üretim ve alım güçlüğü çıkınca biz hatta kapalı bir kutuyduk. Dışarıdan kimseyi almıyorduk. Havayolu çalışanı olmasını zorunlu kılıyorduk. Şimdi çok ciddi talep alıyoruz. Antep'ten arıyor, Urfa'dan arıyor, Mersin'den, Adana'dan bize de yap, bize de üret diye. Hem tasarım olarak beğeniyorlar hem fiyat performans mukayesinde çok başarılı buluyorlar. Türkiye'nin her yerinde ihtiyaç var abi sizin gibi. Yakın zamanda Üretime. ciddi de bir marka haline de getirmek istedik. Marka demek çünkü bir standart getiriyorsun üretimlerinde, insan kalitesinde, yaptığın işlerde. Onu da başarmaya yakınız bence şu anda. Arkadaşlar yepyeni bir içerikle bugün karşınızdaydım. Gerçekten benim de edindiğim harika bir tecrübe oldu. Öğrendiğim yani bu sektörün her şeyini biliyordum zannediyormuşum. Ama bilmediğim çok şey varmış aslında mesela. Peki iletişim bilgileri abi koyabilir miyim aşağı? Tabii. Havakent'in CVS Havakent Kooperatifinin bilgilerini açıklama kısmında paylaşıyorum. Kendilerine ulaşabilir, bilgi alabilir, ofislerini ziyaret edebilirsiniz. Hafta içi 6 gün, pazar günleri hariç değil mi abi? Pazar günü kapalıyız ofis olarak ama şantiye ofislerimiz açık oluyor. İnşaatlarımızı, şantiyelerimizi gezip orada yine bilgi alabilir, inşaatları yerinde görebilir, detaylara sahip olabilirler. Bugün bizim gittiğimiz projeyi de gezebilirsiniz arkadaşlar. Erkut abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim Yiğit. Ayağına sağlık. Belki Tuzla'ya da geliriz İnşallah gittikçe. bekleriz. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Sen de gerçekten tebrik ederim. Var mı abi bizim de deneyim değil mi? Az bir şey var. Yani gayet iyi. Şu an benim bildiğim Türkiye'de teksin bunu yapan. Başarıların çok devamını Teşekkürler diliyorum abi. gerçekten. Dünyaya göstermek istiyorum. Türkiye'de bu işi en iyi bir Türk'ün yaptığını ve Türk markası olabileceğini bu anlamda göstermek istiyorum. Bence gösteriyorsun. Çok katlanarak bundan sonra, aritmetik katlanarak.
Yani hayat da böyle. Sizin mecralar da 2, 4, 8 olmuyor. 16 oluyor. 16, 3'e 4'e Sen bugün Beko devam gösterdin ediyor. ya. Beko görünce ben mesela yine şey oldum böyle. Yerli malı, yurdum malı. Oh, Tabii halka. yani bütün Bir- sistem, bütün ülkeler hatta şimdi pandemi sonrası ne diyor herkes? Yerli, milli, kendi bağını, kendi Her ülkesi. şeyimiz yabancı. Biz biraz Olmaz. yerelleşelim ya. Yerelleşebilirsin. Hatta yerelden çıkıp uluslararası arenada Kendimizi gösterebiliriz. İnşaatçılıkta biz çok övünüyoruz. Tasarımla, inşaatla, gayrimenkulle. Şimdi Erkut abiyle yemek yiyeceğiz arkadaşlar. O yüzden sizleri uğurluyorum. Önümüzdeki hafta yeni videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Biliyorsunuz ara bir çekilişimiz vardı. Onun için de yorumlara yazmanız gereken ve kanala abone olmanız gereken şeyler var. Ve CVS Hava Kent'e de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Love you.